YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin severek tüketeceği harika bir köfte kebabı ile geldim. Yapımı çok basit, sanki mangalda pişmiş. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir baş kuru soğanı, küçük bir el rondom var. Onu da güzelce doğradım. Çok küçük doğrayalım. 2 tane küçük kapya biberi de yıkadım. Çekirdeklerini çıkararak onu da küçük bir el rondosunda küçük küçük doğrayalım. Veya bıçakla da doğrayabilirsiniz. İçine 3 diş de sarımsak bıraktım. Onu da güzelce çektim. Gördüğünüz gibi hem sulanmıyor hem de bu küçük el robotları güzel oluyor. Şöyle yarım demet maydanozum var. Onları da güzelce yıkadım. Suyu süzüldü. Küçük küçük doğradım. 1 kilo yağsız dana kıyma kullanıyorum. Eğer bunu mangal ateşinde yapacaksanız içine kuyruk yağı da koymanızı öneririm veya koyun kıymasıyla yapmanızı öneririm. 2 tatlı kaşığı kekik ekledim üzerine. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı acı pul biber, 2 yemek kaşığı dolusu galeta unu. Güzelce yoğuralım. Kebapların olmazsa olmazı yeni bahar veya 5 türlü mutlaka kullanalım. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber kullanalım. Yoğurmaya devam edelim. Elimizde ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Benim böyle bir tane küçük oklavam var, çok ince olanından. Onu kullanıyorum. Bu şekilde şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi lüle kebabı şeklinde pişirirken de şekli kesinlikle bozulmuyor. Evet, gördüğünüz gibi pratik bir şekilde hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tabamıza yeteri miktarda zeytinyağı veya ayçiçek yağı ekleyelim. İyice ısınmasını bekleyelim. İyice ısındıktan sonra köfteleri dikkatli bir şekilde yerleştirelim.
Biz çok pişmiş seviyoruz. Bazıları az pişmiş de sevebilir. Her iki yüzünü güzelce kızarana kadar, iyice pişene kadar pişiriyorum. Arada çevirerek gördüğünüz gibi. Gerçekten mangalda pişmiş lezzeti var. Denemenizi öneririm. Bu arada takipçilerimin bana yorum yazmasını çok seviyorum. Çok istiyorum yorum yazmalarını. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir de hangi ülkeden ve hangi şehirden izlediğinizi de merak ediyorum. Lütfen yorumlara bildirirseniz beni çok mutlu eder. Bu tarifi özellikle çocuklar gerçekten çok seviyor. İsterseniz lavaş ekmeğinin arasına dürüm yaparak yiyebilirsiniz. İsterseniz yanına güzel bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ben pirinç pilavı ve bol yeşil bir salatayla menümü oluşturacağım. Yanına da güzel bir mercimek çorbası hazırladım. Güzel bir akşam yemeği veya iftar yemeği olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç mangala gerek duymadan mangal lezzetinde dumansız harika bir kebap oldu. İnanın gerçekten çok lezzetli oldu. Ve gördüğünüz gibi şekli de hiç bozulmuyor, olduğu gibi şiş kebap görüntüsünde. Gayet güzel kızardılar. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.